Antalya'dan çok uyguna bir bilet buldum Dubai'ye. Oradan da Maldivlere gidelim dedim. Sonuçta burası şeriatla yönetilen bir ülke. Dubai'nin bütün gelirleri içerisindeki petrolün oranı %5 bile değil. 16 Pro. Yani 63 bin lira. Yarı yarıya fark ediyor. Neredeyse. Oğlum buranın hepsi Türk olmuş. 14.400 dirhem ödedik, yani 140 bin lira. Şurası Avustralya, şura Hindistan, burası Türkiye oluyor bir anda. 21 euroluk hamburger keyfi. Japonya ve Singapur'dan sonra gördüğüm en temiz yer olabilir. Biraz sonra çölün ortasındaki Baha'ya geleceğiz. İnsan burayı gezerken kendini çok küçük hissediyor. Dubai çikolatası aldık. Bulamıyorlarmış ve paketi 20 dolar falan şunun. Bu kadar küçük bir yeri nasıl bu şekilde bu hale getirirler? İnanılır gibi değil, 20 senede ya. Ne oluyor? Sorry? You have permit? Bunu dünyanın hiçbir yerinde görmedim. Hiçbir düşük seviyede işte herhangi bir Dubai'li bir çalışan göremezsiniz. Dubai çikolatası denemeden gitmeyelim. Sizlere iyi seyirler. Bana da yine dünyanın her yerinde olduğu gibi şahane, eğlenceli bir yolculuk olsun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Kaldığımız yerden dünya turumuza bu sefer Dubai, Maldivler, Sri Lanka ve daha nicesini görmek üzere Antalya'dan yola çıkıyorum. Fethiye'deyken dedim ki artık burada birazcık durmaktan sıkıldım. Canım böyle farklı bir yere gitmek istiyor. Derken Antalya'dan çok uyguna bir bilet buldum Dubai'ye. Oradan da Maldivlere gidelim dedik. Sezer Yılmaz kardeşimle beraber iki erkek akabinde Maldivlere gideceğiz. Sonra Sri Lanka'da tabiata doyacağız. Akabinde belki Nepal olabilir, belki Bangladeş, tam emin değilim. Ve ne zaman yine döneceğimi planlamadım. Bu birazcık anlık gelişen, hadi evdeyken çıkalım dediğimiz bir yolculuk oldu. Bugünden itibaren size ilk olarak Dubai'yi göstereceğim. Dubai'nin değişimine birlikte şahit olacağız. Çünkü 7 yıldır Dubai'ye gitmedim ve çok şey değişti diyorlar. Beni en çok şaşırtacak yer Dubai olacak değişim anlamında. Maldivlere daha önce gitmiştim. Çok beğenmiştim. Gerçekten denizi inanılmaz güzeldir. Sri Lanka'ya hiç gitmedim. İşte çaylarınız, çekirdekleriniz ya da şu anda bunu bir sabah kahvaltısına hazırlamışsam bir sabah sabahı sizleri Dubai'ye götürmeye başlayacağım. Baştan sona dünyanın 102 ülkesinde yaptığım gibi yine dev bir seyahat gezi rehberi hazırlayacağım. Muhtemelen 3 ya da 4 bölüm çekebilirim Dubai'de. O bölümlerin hepsini izledikten sonra Dubai'ye dair neredeyse her şeyi biliyor olacaksınız. Pek tabii ki Maldivler ve Sri Lanka için de aynı şeyler geçerli olacak. Hadi bakalım, sizlere iyi seyirler. Bana da yine dünyanın her yerinde olduğu gibi şahane, pozitif, güler yüzlü, eğlenceli bir yolculuk olsun. Antalya Havalimanı'ndayım. Yine gördüğünüz gibi tıklım tıklım. Her yere buradan artık uçuşlar var. Kırgızistan'ı çok dikkatimi çekti. Birkaç tane havayolu şirketi uçuyor. Avrupa'nın her yerine uçabiliyorsunuz ve 2 tane terminal var. Ama o kadar gürültülü ki hiç beğenmedim bu havalimanını ve çok karışık. Çünkü 2 tane terminal var. İç hatlar terminalinin hemen içinden bu uçuşu yapacağım. Normalde dış hatlara giderseniz T2 terminaliymiş. Gittim. Meğer o charter uçuşlarmış daha çok. Bu daha önce hiç yaşamadığım bir şeydi. O yüzden size videonun başında bunu söylüyorum. Olur da Antalya'da uçarsanız diye. Ve gerçekten de yani bu kadar çok turistin geldi. Dünyada en çok turist gelen 5 yerden bir tanesi burası. Ben bile bundan zorlandım. Bunu söylemek istedim. Şimdi Dubai'ye inerken bizden bir e-vize isteyecek. Bunu gitmeden önce parasını verip alıyorsunuz. Bildiğiniz bir PDF dosyası olarak gelen bu vizenizi kapıdan girip, gene ben size uygulamalı gösteririm zaten. Gösteriyorsunuz, ülkeye giriyorsunuz. Bazı tek girişte olabiliyor, bazı 2 aylık çok girişte olabiliyor. Mesela ben onu aldım, 300 dolar verdim. Aklınızda bulunsun. Ama böyle tek seferlik gidecekseniz o kadar çok para vermenize gerek yok. Ondan sonra ülkeye giriyorsunuz, keyfini sürerek Birleşik Arap Emirlikleri'ni geziyorsunuz. Sadece Dubai değil. Mesela herkes Dubai'yi biliyor ama mesela Abu Dhabi de hemen onun yanı başında ve oraya da gidebiliyorsunuz. Bu emirliklerin hepsini orada zaten gittiğimde detaylı olarak emirliğin detaylarını size aktarırım. Gitmeden önce bunu bilin diye söylüyorum. Vizeyi almak çok basit. Bastır parayı, al vizesi mantığında. Öyle görüşmelerdir, mülakattır, pasaportu al götür diye bir şey yok. Tamamen ticari. Hadi uçağa binelim, Dubai'ye gidelim.
Şimdi uçak yaklaşık 30 dakika rötar yedi. Gece yarısı ineceğim zaten, sorun yok ama o kadar çok dersime çalışıyorum ki bir yere gitmeden önce. Günlerce araştırıyorum, okuyorum, plan yapıyorum, gezi rehberleri çıkarıyorum. Oranın tarihini anlamaya çalışıyorum. Nasıl başardıklarını size aktarmaya çalışıyorum. Bir sürü ülkede de bunu yaptım. Umarım beğeniyorsunuzdur. Son dönemlerde ilgi de çok arttı. Teşekkür ederim. Yorumlarınızı yazıp eğer bu videolarla ilgili beğenilerinizi de eğer eksik etmezseniz benim için çok iyi bir motivasyon olur. Çünkü YouTube'un böyle bir algoritması var ne yazık ki. Ben de biliyorum kışkırtma yapmayı, farklı içerikler çekmeyi ama yılmadan şu bilgi, tecrübe ve deneyimi Türkçe olarak aktarmak sanki böyle bir görev edinmişim gibi hissediyorum. İnşallah en azından gençlere, özellikle beni izleyen ailelere çocuklarını yönlendirmek için en azından gezmeseler bile rehber oluyordur. Öyle bir değinmek istedim. Artık yavaştan uçak birazdan kalkacak ve 3 saat yaklaşık olarak sonra Dubai'ye varacağız. Ve gidiyoruz. Az önce biraz araştırma yaparken o kadar çok mekan, o kadar çok aktivite var ki Dubai'de yapacak. Yani ben 4 gün kalacağım. Bakalım 4 güne neler yapacağız. Biraz başım döndü. Birazdan gezimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama sizlere bu videomun sponsoru Udu'dan bahsetmek istiyorum. Udu günlük birçok iş aktivitenizi yönetebileceğiniz bir yazılım. Web sitesi oluşturucusu, e-ticaret, blog, üretim, muhasebe ve daha fazlasını içeren 45'ten fazla entegre uygulamaya sahip. Ve bu uygulamaları hemen Udu'da kurarak küçük ya da büyük işletme fark etmeksizin bahsettiğim birçok işinizi anında Udu'dan yönetebilirsiniz. En güzeli Udu'da birçok iş paketinizi ücretsiz bir şekilde deneyebilir, inceleyebilir. Hatta bir tanesini ücretsiz olarak kurarak hemen canlıyı alıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Mesela kendi işiniz için bir e-ticaret sitesi kurup dilediğiniz gibi özelleştirip ürünlerinizi de bu web sitesi üzerinden satmak ister misiniz? Hadi gelin hemen bir e-ticaret web sitesi kuralım. Çok hızlı bir şekilde e-ticaret sitemizi hazır tasarımlardan hangi sektörde satış yapacaksak bizim için en uygununu seçiyoruz. Web sitemizi dilediğimiz gibi şekillendirip ürünlerimizi ekleyip hemen canlıya alarak e-ticaret hizmeti vermeye başlayabiliyoruz. En güzeli de uygun olan dilediğiniz kişiselleştirilmiş e-ticaret web sitesinin ismini ücretsiz alıp bir yıl boyunca herhangi bir ücret ödemeden kullanabiliyorsunuz. Ayrıca kurmuş olduğunuz e-ticaret web siteniz için sınırsız hosting ve destek hizmetini de yine Udu'dan alabiliyorsunuz. Özellikle hosting hizmetini ücretsiz alabileceğiniz nadir uygulamalardan bir tanesi Udu. Udu'nun bütün bu özelliklerini inceleyebileceğiniz tüm detaylara açıklamaya bıraktığım bağlantıdan bakabilirsiniz. Hadi gelin gezimize kaldığımız yerden devam edelim. Çok sağlam uyumuşum. O yüzden yolda da bir manzara olmadığı için keyfini çıkardım. Biraz kendime geldim. Gece yarısı uçuşlarında bu iyi geliyor. Dubai'deyiz. Şimdi gümrükten geçelim. Dünyanın en işlek havalimanlarından bir tanesi burası. Yolda o kadar çok metin okudum ki aynı zamanda. Daha bitiremedim de tam anlamıyla. Çok güzel şeyler anlatacağım size bu ülkeyle ilgili. Çünkü burası aslında bir ülke değil Dubai. 7 tane emirliğin kurulmuş olduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nin en ünlü emirliği. Yani insanlar Dubai'yi bir ülke olarak söylüyorlar. Bu yanlış bir şey. Birçok blogda da bunu yanlış ve videolarda lanse etmişler. Bunların hepsinin detaylarını yine her yerde yaptığımız gibi konuşacağız. Tertemiz bir havalimanı yalnız, içerisi var ya, pırıl pırıl. Bak normalde gece yarısı uçuşların ne kadar az olur değil mi? Ama burada öyle değil. Yani saat 2.50'de, 3.20'de, 4'te bile dünya kadar uçuş var. Dünyanın dört bir yanına. Benim yıllar önce geldiğimde de ilk söylediğim şey, ulan ne havalimanı yapmışlar diyordum. 7-8 sene önce bile. İşte bu havalimanları, devasa yapılan mega yapay adalar, dünyanın en uzun binaları, en lüks mekanlar, altının yönetildiği en iyi ülke gibi detaylar işte burayı, bu coğrafyanın değil sadece dünyanın merkezi yaptı arkadaşlar. Çok öğrenilecek şey var buradan. Gerçekten ben Dubai'nin aslında feyz alınması gereken harika detayları olduğunu düşünüyorum. Hepsini anlatacağım. Yarın hepsi sırasıyla gelecek. Şu ülkeye bir girişim yapayım da. İçeride herhalde normalde böyle trenlerle bağlanıyor terminaller ama şu an anlamadım. Bizi aşağı kata doğru yönlendirdiler. Burası çok büyük, terminalleri birbirine bağlayan bir ulaşım ağıyla bağlı normalde ama şu an bizden öyle bir şey istemedi. Bakalım belki alt kattadır.
diyordum ki bakın terminallerin arasını buradaki trenlerle geçeceğiz. Buraya bak, kalabalığa bakın, gece saat 3. Dünyanın merkezi diye boşa demiyorlar. İşte görüyor musunuz arkadaşlar? Bu kadar küçük bir yeri nasıl bu şekilde bu hale getirirler? İnanılır gibi değil, 20 senede ya. Bunları 15-20 sene önce nasıl yaptınız? Bildiğim kadarıyla Dubai'deki zaten metro ağı tek bir hat üstünden gidiyor. Bir de yeşil hat var diye biliyorum ama o hatta dünyadaki en uzun insansız ulaşım hattı olarak biliniyor. Fark ettiniz mi ne kadar farklı sesler var arkada? Yani dünyada 200'den fazla milletten dili bu kentte duyuyor olacağız. Bagaj almaya geldiğimiz ve ülkeye giriş yapacağımız terminale geldik. Size bunları da gösteriyorum ki bilin yani bir ülkeye giderken nelere dikkat ediyorum, nasıl gidiyorum, nasıl geziyorum. Buradaki havalimanları nasıl görün istiyorum. Ne Prada'ymış ya. Her yerdeki reklam panolarında bunlar var. Şimdi burada ülkeye giriş yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiği yazıyor ve şu taraftan bütün ülke ve milletlerin giriş yapabileceği alana yönlendirdiler beni. Böyle bir terminalin içerisindeyiz şu anda. Hadi bakalım, az kaldı. Çok temiz yalnız ya gerçekten. Yani temizlik insanın burnuna vuruyor. Yani göreceksiniz zaten ülkede gezerken yerde çorapla gezsek bile çorap kirlenmeyecek tabiri caizse. Her şey elektronik burada da. Yani birazdan ülkeye giriş yapacağımız şeyler bizdeki gibi. Elektronik olanlar, şurada da fiziki olanlar var. Şöyle bir şey oldu, ilerideki makinelerden beni ülkeye almadılar. Aklınızda bulunsun, ilk defa buraya geliyorsanız yeni aldığınız vizenizde olmuyormuş. O yüzden şuradaki imigrasyon masalarına geçmek gerekiyormuş. Oradan giriş yapacağım. Elektronik olan kabul etmedi. Aklınızda bulunsun. Burada da X-ray'ler var daha ülkeye giriş yaparken. Durun be kardeşim. Hiçbir şey sormadı. Ne otel, ne uçak vesaire. Hatta vizemi bile istemedi. Sadece pasaportumu tarattı, hepsi bu. Ama size ilginç bir şey göstermek istiyorum. Ülkenin geldiği turizme bakar mısınız? Ücretsiz. Hoş geldiniz diye hani paylaşımlarınızı yapın, ülkeyi tanıtın, turistsiniz, misafirimizsiniz diye 10 GB şu bilmem ne markasının internetini veriyorlar. İşte bu yüzden Dubai. Daha ülkeye girer girmez size bu konforu düşündüklerini hissettiriyorlar. Bunu dünyanın hiçbir yerinde görmedim. İlk defa görüyorum. Hanımlar beyler, Dubai'ye hoş geldiniz. Bagajımı bekliyorum. Bagajımı alacağım. Artık ülkeye girebiliriz. Konaklayacağım, yere gitmek istiyorum. Sabah 4 civarı oldu. Azıcık yorulmadım değil. Önceden Dubai'de bırakın içki konuşulmasını, sadece belli başlı yerlerde içki içebildiğiniz için gözünüze dahi çarpmazdı. Şimdi günümüzde Dubai'nin geldiği hale bakın. Duty Free'deyim. Dünyadaki hangi marka içkiyi, hangi partiyi arıyorsanız hepsini burada bulabiliyorsunuz. Dubai'nin yasakları da olduğu için bunlara ben size değineceğim. Burası sonuçta hala düşündüğünüz kadar rahat bir yer değil. Bazı şeyler eskiden çok açık, masa altından yapılırdı. Günümüzde birazcık daha üstüne çıkmaya başladı ama sonuçta burası şeriatla yönetilen bir ülke. Hepsini izleyeceksiniz, merak etmeyin. Şimdi beni çok sevdiğim arkadaşlarım almaya gelecekler. Birazdan havalimanından çıkarım. Bak ben sim kart almadım. Çünkü burada sim kart çok pahalı. Sezer paylaşmıştı bunu. E-sim aldım. E-sim çok basit kurulumu. Ben milyon kere size bunu anlattım. Böyle fiziki sim kart almadan yeni nesil telefonunuzla ülkeye adım atar atmaz da çalışır. Ve çok daha ekonomiktir. Türkiye'deki hatlarınızı da kullanabilirsiniz ama çok pahalı oluyor. Aklınızda bulunsun. Ben bize 7 günlük paket aldım 19 dolara. Bunların hepsini anlatıyoruz da dinlemiyorsunuz ki arkadaşım ya. Bir isyan etmek istiyorum ama gerçekten bunlar kıymetli bilgilerdir. Aklınızda bulunsun. Böylece saçma sapan böyle 60-70 dolarlar vermezsiniz burada sim karta. Böyle bir ülkeye girişimizi yapmış olalım, hadi bakalım. Metro ile gidebilirim istersem kentin merkezine. Çok rahat birçok yere oradan da taksiyle falan aktarma yapabilirdim ama Uber'de kullanabilirsiniz ki bakın Uber pointleri var şurada. Oteller var içeride kısa bir kalışınız varsa. Ama taksiyle, Uber'le birçok yere rahatça uygun bir şekilde gidebiliyorsunuz. Burada zaten benzin çok ucuz.
Şurada var ya gram. Bakın 200'den fazla dil duymama rağmen gram ne kaygı duydum ne korku. Dünyanın en güvenli ülkelerinden birisi ama hangi terminaldeyim, neredeyim tam anlayamadım, yalan söylemeyeyim. O kısmı biraz karışıktı. Bu kadar havalimanı görmüş biri olarak söylüyorum. Abi ne Uber'miş ya, ne Grab'miş. Dünyanın her yerindeler gerçekten yani. Şimdi hava çok sıcak, nem suratıma vuruyor gecenin 4'ünde bile. Burayı yazlığı düşünemiyorum. Şu anda bile böyleyse yazın pişersiniz ki zaten yazın buraya gelmenizi önermiyorum. Hiç keyif almazsınız. 38 derece 40 derece su sıcaklığı oluyor buralarda. Hakkınızda bulunsun. Arkadaşlarımı bekliyorum. Böyle ortam var. Pakistan, Bangladeş, Sudan. Bütün bu coğrafyanın karışımı burada. Ya dışarısı yanıyor. O kadar sıcak ki gece gece bile. Şuradan bir su aldım, susadım. Şuna 2 dirhem verdim. 1 dolar 3.70. Oradan hesaplayın. 20 liraya falan geliyor. Yani hep dediğim bir şey var. Türkiye'deki havalimanları kadar pahalı havalimanları çok az yerde vardır. Mesela benim sabah bindiğim havalimanında dış hatlarda bir su 3 euroydu. Buradan demek istediğimi anlarsınız. Canlı canlı göstermek istedim çünkü sizlere de. Birazdan arkadaşlarım gelsin. Yolculuğumuza başlayacağız. Heyecanlıyım. Neler değişmiş görmek beni böyle şeyleri merak ettiriyor ve heyecanlandırıyor. Var ya yemin ederim küçük Hindistan'a geldim sandım. O kadar Hintli var ki. Sonradan aklıma geldi. Ülkenin, daha doğrusu Dubai'nin %52'si zaten Hintliler. Hintlilerin emekleriyle, çalışmalarıyla kurulmuş, emek işçiliğiyle kurulmuş bir ülke aslında burası. Finanse eden Araplar pek tabii ki. O yüzden nereye giderseniz gidin burada Hintlilerin bir iş yaptığını göreceksiniz. Bu arada aynı zamanda en büyük yatırımcıları da aslında Hintlilermiş. Öyle bir bilgi okumuştum internette. Arkadaşlarım gelmedi. Hala sıcakta 3 kilo kaybettim herhalde. Merhaba, ne iş yapıyorsunuz? Arabanız çok güzelmiş. Kardeşim senin gibi dünyaya gezmeye Kardeşim neredesiniz? Bir saattir Hintçe konuşmaya başladım. Evet, Pakize var mı? Var, hepsini başlattık. Hoş geldin. Hadi gel. Ve Sezer kardeşim. Günaydın. Yine YouTube'da mıyız? Evet, Hayırlı YouTube'dayız. işler o zaman. Mesaideyiz. Yakında herkesi gezdiriyoruz mu? İnşallah, az kaldı. Gel. Ne haber Hilal? Hoş geldin. Altını üstünü getiriyor muyuz? Dubai. Valla ben biraz getirdim sanki de. Ben yarına kalanı götürmeye geldim. Yarına devam. Ama önce bir dinlenelim, hadi eve gidiyoruz. Şimdi yolları falan çekmedim. Uçakların inceye kadar geniş yollar var ve Hilal burada yaşadığı için yolda hep bize bilgiler aktardı ve çok güzel şeyler öğrendim. O yüzden video çekerek zaman kaybetmek istemedim. Şöyle bir yerde kalıyoruz. Bingatti Corner diye, burada böyle daireler var. 1+1'ler mi var? 2+1'ler var. 2+1, 2+1'ler. Böyle gecelik 100-150 dolardan kalabiliyorsunuz. Bak Dubai'ye geldiğinizde arkadaşlar konaklamalar ucuz, pahalı değil, bilginiz olsun. Özellikle uçak bileti de ucuz. Tatile gelebilirsiniz. Şimdi içeriği de göreceğim. Çok güzel. Otel gibi. Otel gibi zaten konsept, Airbnb. Zaten geldiğinizde Airbnb fırsatlarını da kaçırmayın ama zaten size altta açıklamada bırakır Deniz. Onlara tıklayın bakın. Evet. Çok iyi. Ben size bu videoda birkaç şey daha anlatacağım ve her şeyi açıklamaya da bırakacağım. Oradan bakın, göreceksiniz zaten. Hadi artık gidelim, saat 5:30 oldu. Hadi. Oğlum burası otel. Ya bu ne? Çok güzel görünüyor. Sezer, sen 4 gündür psikolojik olarak bunalıma girmişsin. Fakirliğini bir hisset. Fakirim abi yani. Bu kadar fakir olduğumu bilmiyordum. İyice yaşattılar onu. Yüzleşmiş mi oldun? Burada her şeyin bir fiyatı var arkadaşlar. Her şey. 14. 14. Biz buradan sonra Maldivlere gideceğiz. 2 erkek olarak arkadaşlar böyle. Böyle saçma ikilisi olarak Yani gidiyoruz. Bali, Phuket, Maldivler. Ne yapacağım bulamadık, böyle 2 erkek takılıyoruz artık. Harbiden ya. Bizim Yazarım. ha, baksana. Hoş Otel mi? Hoş bulduk. Ev mi? Bu da kartınız. Aşağıda bir yere giremezsiniz. Bunu okutacaksınız. Tamam okutacağız. Şunları açalım bir. Elinde Oğlum, gayet şıkmış. Daha ne olsun ha? Abi her şey kalite kokuyor ama ya. Çok güzel görünüyor. Şurada daha ne olsun. Şimdi güzelce bir uyku çekeriz bakalım. Günaydın. Vallahi o kadar yorulmuşum. Yolculuk sonrasında böyle farklı bir yere gelip uyanmanın keyfini de özlemişim. Sezer kardeşim misafirperverlik yapıp salonda yattığın için teşekkürler. Garibanın yüzü gülür mü abi? Ama var ya, size bir şey itiraf edeyim. Sabah ilk geldiğimde şöyle bir baktım, her yer vinçti. Daha böyle net görünüyordu. Sonra
İnternette yaptığım araştırmalar geldi. Dünyadaki en çok vinçin burada olduğu ve yaklaşık olarak bütün vinçlerin %20'sinin Dubai'de olduğu söyleniyormuş. Sebebi de burada arkadaşlar bitmek bilmeyen bir inşaat sektörü var. Şimdi biz oldukça merkezi bir yerdeyiz. Burj Khalifa'ya doğru böyle gittiğinizde 20 dakikanızı falan alıyor. Orası downtown bölgesi olarak geçiyor. Gürültüyü bu arada duyuyor musunuz? Bağırıyorum, kusura bakmayın. Şurada inşaat var. Burada inşaat var. Şuralarda inşaatlar var hep. O yüzden gürültülü bir muhite gelsek de oldukça bu kentin iyi muhitlerinden bir tanesindeyiz. Dün akşam da söylemiştim. Buradan şimdi çıkacağız. Birlikte aslında Dubai'deki ilk günümü göstererek size planlama yapacağım. Dubai'de nereleri nasıl gezebilirsiniz göreceksiniz. Ülke hakkında bilgiler vereceğiz. Yiyeceğiz, içeceğiz. Böyle akşama kadar beraber takılacağız. Hadi evden çıkalım. İnanılmaz. Taksi çağırıyoruz. Karim'den çağırıyorsun. Konferim diyorsun. Uber çok iyi değil mi burada? Bu Uber değil, bu Ne bu? Karim diye geçiyor. Karim. Kendi şeyleri hala taksi diye geçiyor. Tıklıyorsun abi. Yallah diyor. Buradan Apple Pay'ine okutuyorsun. 8 dolar falan mı yaklaşık? 32 dirhem. Kaç dakika gideceğiz? 15-16 dakika gideceğiz. Tam 8.26 euro tuttu. Ben buradan görebiliyorum. 8 euro iyi ya. Uygun. İyi kankam, yani fena değil. Şimdi bu arada size çok önemli bir şey daha söyleyeyim. Kafama göre yolda insanların yüzünü çekemem. Çünkü ülkedeki kanunlardan bir tanesi de insanların yüzünü çekemiyorsun. Yani kamerayı aldım, rahat Geldi. gideyim çekeyim. Nasıl geldi? Evet. Aklınızda bulunsun. Cezası var. Hemen bak, taksi o kadar iyi çalışıyor ki burada, inanamazsınız. 1 dakikadan fazla, maksimum 2 dakika görürsün. Yani Türkiye'de... Şu gelen mi? Abi şuna bak, biz yarım saat beklerdik ya. Dutch Mingoş. Hello. Sezer. Abi inanılır gibi değil, bakar mısınız? Şöyle 10 dakika çıkıyorsunuz, çölü hissediyorsun. Biraz sonra çölün ortasındaki vahaya geleceğiz. Dün gece size söylemiştim ya yollara çekmedim diye. Abi bakar mısınız yani kaç, 8 gidiş 8 geliş mi? 10'a 10 mu? 5'e 5 genelde. Bunların Sheikh Zayed Road var. Mesela en ünlü, en hızlı arabaların gittiği böyle lüks arabaları göreceğiz orada. 5'e 5, 6'ya 6 falan gibi bir şey. İnanılmaz. Çoktan planlamışlar her şeyi. Ya ama tabii bu planlamanın arkasında finanse eden Birleşik Arap Emirlikleri şeyhleri, yöneten asıl beyin kısmı İngilizler, yatırım ve finansman kısmı da Amerikalılar diye biliniyor daha çok. Yani Araplar aslında bir şey yap. Emek kısmına Bangladeş, Hindistan bu adamlar. Bir de sana bir şey söyleyeyim mi? Buranın bu kadar gelişmesindeki noktalardan diğer bir unsur da Suudi Arabistan. Buraya da yatırım yaptılar zamanında, burası değerlensin diye. Öyle mi? Şimdi Suudi Arabistan buradaki hızlı büyümeyi gördükten sonra, zaten dün de söyledin, rejimde bir değişiklik yapmasının sebebi de bu. Bu kadar hızlı büyüdüler. Dediler ki böyle gidiyorsa biz de buna geçelim. O yüzden bayağı şey yapıyorlar, politikayı değiştiriyorlar. Bu daha düne kadar örnek vereyim, alkolün konuşulmasının dahi yasak olduğu coğrafyalarda kapitalle beraber bambaşka çölün ortasındaki bu memleketler batıya tam anlamıyla açılmış durumda ve inanılmaz bir yatırım var şu an buraya abi. Her şey katlanıyor şu an. Emlak sektörü özellikle, dün Hilal biraz bahsetti. Yani talep çok olduğu için ve burasını artık dünyanın merkezi yapmaya çalıştıkları için düşünün, Dubai'ye yakında kasino açılacak ya. Evet. İnanır mı ya? İnanılmaz. Dünyanın en büyük kasinosu olacak. Yani daha bunlar işte yatırım için teşviklerle beraber çekilmeye çalışan o yatırımcıların ülkeye getirilip bir şekilde paranın döndürülmesi için yapılıyor. Ve MGM diye biliyorum, Las Vegas'taydı zaten, dünyanın en büyük kasinolarından. Adamlar bu şeriatla yönetilen ülkeye bir şekilde denizin ortasına kasinoyu dikecekler. Dubai'nin ilk merkezine geldik. Downtown'dayız ve dünyanın en büyük alışveriş merkezi diye biliyorum. Dubai Mall'a geldik. Buradan gezmeye başlayacağız. Gideceğimiz yerler buralara daha yakın. 1200 tane mağazanın olduğu, içerisinde dünyanın en büyük akvaryumlarından bir tanesinin olan bu Dubai Mall işte en çok alışverişin yapıldığı yer olarak biliniyor. Hatta öyle ki yılbaşı döneminde milyar dolara yakın alışveriş yapılıyormuş burada. Dubai'ye gelen insanlar niye alışveriş yapıyor? Vergi yok. Gelir vergisi 100.000 dolara kadar %9. Önceden o da yoktu. Şirketler buraya gelip
yatırım yapıyorlar. Niye? Çünkü vergi olmadığı için birçok fiyat daha düşük oluyor ve çalışanlara ödediğiniz şirketlerden dolayı vergiler de düşük olduğu için gelip burada ofis kuruyorlar. Aynen. Böylece birçok şeyi, hatta Apple'ın bile ürünleri Amerika'dan daha ucuz olabilir burada. Değil. Değil mi? Değil. Aynen. Hemen Bunu düzeltme geldi. Daha önceden hesapladım ben onu çünkü Amerika'dan da aldım, buradan da aldım. Burası bir tık daha pahalı çünkü direkt orası üretim yeri olduğu için orada bir tık daha ucuz oluyor. İlk çıktığı yer de orası oluyor. Bir de şu bilgiyi de verelim. Burada Fashion Avenue diye bir yer var. Dünyanın en büyük markalarının Hermes, işte Rolex vesaire en iyi mağazaları burada. O yüzden tüm zenginler gelir buradan alışveriş yaparlar. Bizim gibi garibanlar da buradan giriş yaparlar. Ama Fashion Avenue'ye de gideceğiz arkadaşlar. Gerçekten hani yolda gelirken manzaralara bakarken böyle bir çölün ortasında hani şeyi konuştuk hatta Sezer'le. Hani Netflix dizilerinde böyle fütüristik böyle şeyler oluyor ya, diziler oluyor ya Netflix'te. 2050 mesela. 2050 diyor mesela, etrafta elektrikli teller var. Dışarıda fakirlik diz boyu, içeride insanlar jetlerle ulaşım sürüyor. İşte burası aslında böyle bir yer. Bak. Hissettiğiniz bu oluyor. Göster abi. Lamborghini. Girişinde duruyor. Ki o Fashion Avenue'ye gidersek hele abo neler var. Psikolojimiz neler. bozulur. Tabii. Gel buradan girelim. Hadi bakalım. Geldik zaten bak, Bulgari, Rolex Girerken daha. hepsi burada. Zaten şey diyorlar, dünyada herhangi bir marka varsa ve o Dubai Mall'da yoksa o marka muhtemelen çok önemsenmez. Daha olmamış. Olmamışlar. Oo, girişinden lüksü hissetmeye başlıyorsunuz. Kuruluğa baksana ya. Yalnız bir şey diyeceğim, bu nasıl bir koku ya? Ha? Yani parfüm sıkılmış gibi alışveriş merkezinin içerisinde yüzünüze vuruyor buram buram. Güvenlik gördüğünde bizi durdurabilir, haberin olsun. Çekimden değil mi? Evet. Evet. Bunu ben size söylemiştim, yasak. Elinizde kamera. Telefonla çekersin. Dubai'de böyle şeyler Bak, var. sana bir gün örnek vereyim. Tam burada işte AVM'de ben röportaj çekiyorum. Bir tane işte bunların kıyafetleri giydiği Emiratilerden birini yakaladım. Dedim ki böyle böyle video çekebilir miyim? Türkiye'den geldim. O dedi selamun aleyküm falan filan. Dedi no dedi. Ben dedi çok important biriyim, çok önemli biriyim dedim. Çekemem dedi. Kimdi ya. acaba? Emiratileri de değineceğim. Birleşik Arap Emirlikleri'nin yerlisiyle Emirati deniyor. Onu sonraki bölümde anlatalım. Evet. Ona daha var. önemli. O seviyeye daha gelmedik. İlişkimizin başındayız. Dubai ile daha aşk Akvaryum. yaşayacağız. Akvaryuma doğru gidiyoruz. Şuraya bakın arkadaşlar. Küçük Hindistan. Bındilerini takan herkes burada. Ülkedeki nüfusu geçtim ama Dubai'nin %52'sini Hintliler oluşturuyor. Ve dünyanın kaç alışveriş merkezinde dünyanın en büyük akvaryumunu görmüş olabilirsiniz diyeceğim. Balıkları var, inanılmaz. Bak, kalkanlar var. Abi nasıl yaptınız bunu diye insan düşünmeden edemiyor. Şuraya bakın. Of. Yani insan burayı gezerken kendini çok küçük hissediyor. Gerçekten bunu 15 sene önce yapmış olmaları ve bugüne kadar harika bir şekilde pazarlamaları, genel anlamda söylüyorum, takdire şayan. Ben artık gizli çekiyorum korkudan. Birileri gelmesin diye. Apple'a geldik. Apple mağazası var. Ya bak bunu göstermeyeyim. Şimdi içeride Hintliler geliyor, yasak diyorlar. Sezer öyle diyor. Ama size farkını söyleyeceğim dolar olarak. Oradan anlarsınız. Türkiye'de şu anda iPhone 16 Pro 1 TB 110 bin TL. 118-110 bin lira evet. Oradan düşünün bakalım burada ne kadarmış. Hadi. Bu hangisi? 16 Pro. Bak 1 TB'ydı. 6390 lira. 6300 yani 63 bin lira. Oğlum Yarı yarı. yarı yarıya fark Tabii. ediyor. Neredeyse. 68 bin lira Pro Max'i. Arada dağlar kadar fark var. Evet. Alsak mı birer tane? Eğer çift sim kart varsa zaten düşünüyorum. Çünkü iki sim kartı kullandığında burada şeyler oluyor. Detayların hepsi birazdan gelecek ama Evet. çok yarı %50 fark ediyor net. %50. Ben yurt dışına gittiğimde böyle Five Guys'da falan burger yemeyi seviyorum. Bayağıdır da yemiyorum. Gelmişken bir hamburger patlatalım. Ne yiyorsun? Ben cheeseburger yiyeceğim. Lan canımız çekti dedik. Allah cezasını vermesin. Şuna 60 dolar para verdik. Şuna 43 euro. 43 lira mı? Verdiğimiz paraya bak. Birer hamburger, birer patates, kola. O kadar hamburgerde bir şey yok ya. İnanılmaz. Demek ki dışarıda bir yerde yemekleri de yedikçe gösteririm. Hani ben kendime hazırladım böyle 100 dolar, 150 dolar vermeyi ama
Gördüğünüz gibi şu kadar şeyi menü başı 21 euroya geliyor. Aklınızda bulunsun, afiyet Dur olsun. bir tadayım bakayım ya. Tatarı çok merak Görsün ettim. insan. 21 euroluk hamburger nasıl bir şeymiş? Amerika'da bir de 9-10 dolardı ya. Allah var güzel. Güzel mi? 21 euroluk hamburger keyfi. Ve eti çok bol. Dışarıya çıktık, bildiğiniz çölün sıcağı yüzünüze vurmaya başlıyor. Şimdi dünyanın en yüksek binası buradaki Dubai Mall'dan çıktık. Sezer Bey, neredeyiz şu an kardeşim? Şimdi tam çıktık. Bu Dubai Mall'la Burj Khalifa'nın ortasında bir alan var. Buradan devam ettiğinde güzel bir manzara ile fotoğraf çekilebiliyorsun. Şurada Time Out Market diye bir yer var. Orada da içinde değişik Bu şeyler daha var. böyle Arap kafeler kültürleri, var. kafeleri olan bir mahalle şey gibi değil mi? Alışveriş yeri Yani gibi. çok aynen aşağısında yerel şeyler var dediğin gibi. Şimdi burada güzel değinmek istediğim nokta şu. Şurada Hookah var, Oppo var, La Maison var, Troy var. Bunlar hepsi Dubai'nin en güzel yerlerine konumlandırılmış Türk restoranları, Türk nargilecileri. Hepsinin sahibi Türk. Hatta direkt şurada karşıda Urla diye bir yer var. Ha, O da orası aynı bayağı şekilde meşhur bir Türklerin. yer. Çok güzel. Direkt Burj Khalifa'yı görüyor. İnanılmaz. Yani Türklerin böyle bir yatırımla buraya gelmesi gurur verici. Nüfusu ne kadarmış Türklerin? 100 bin. 100 Şu an bin. 100 bin. Yani gerçekten ciddi bir rakam. Ve ne paralar harcamışlar ya. Yani Az önce- şuradaki dükkan sahibi olmak ne demek? İstinye gördük mesela, ne kadar güzeldi içi değil mi? Çok yani helal olsun. İnşaatta da vardık, hani biliyorduk biz bunu dünyanın dört bir yanında, ama restoran ve işletmecilik anlamında hep bu söylediğimiz Sağ olun, teşekkürler. markalaşma da markalaşma. Niye Türkleri mutfak olarak bilmiyor derken Dubai'nin her yerindeymişiz. Neredeyse her masada varız. Varız. Şimdi burada Dubai Fountain var. Onun etrafından yürüyelim. Orayı size de anlatalım. Turkish Ice Cream mesela. Ve bak, Hafız Mustafa. bak şurada var. Burada var Türk mekanı. Şunlar da Türk mekanları hep. Gittiğiniz içeride bir dünya Türk restoranı var. Şurada Türk restoranı var. Helal olsun. Girişimcilerimizi tebrik ederiz. Yani gerçekten insan Burj Khalifa'yı gördüğünde şöyle uzaktan dibindeyken anlamıyorsun. İnanılmaz büyük. Sonu yok yani, biraz daha giderse gökyüzüne değecek gibi hissediyorsunuz. Bakar mısın? Peki bu Burj Khalifa nasıl dünyanın en büyük binası oldu? 828 metre yüksekliğindeki bu binanın yapımı 5 sene sürüyor. 2004'te ülkenin özgürlüklerinin, bağımsızlığının 50. yıl dönümü anısına kuruluyor ve 1,5 milyar dolara mal oluyor. 12 bin kişi yapımında çalışıyor. 163 katlı bu binanın şekli, tasarımı, bunların bir çöl bitkisi var, onu benzetmeye çalışıyorlar. Burası da işte şehrin tam kalbi olarak biliniyor. Downtown merkezindeyiz. Eğer Dubai'ye geldiniz, nerede kalalım diyorsanız, paranız varsa en merkezi yer burası. Aynen. Yani bununla beraber yapay yapılan Palmiye Adası'nın olduğu yerde, o Atlantis'in olduğu yerde çok güzel yani. Eğer denizi seviyorlarsa beach club'ları mutlaka orada kalsınlar. Özellikle gece hayatı falan çok hareketli orası. İşte biz size bunların hepsini bölge bölge açıklamaya, bağlantılarını da koyacağım şimdi. Oradan teker teker bakarsınız. En uygunundan en pahalısına, en çok önerdiğim bölgeden böyle deniz, kum, güneşine diye böyle kategori edeceğim. Günaydın et. Oğlum buranın hepsi Türkiye olmuş. Evet. En iyi yerde Türkler var zaten. Vay be. Helal olsun. Her o kadar çok var ki dikkatinizi çekmemesi imkansız. Bütün bu önerilerimi açıklamaya koyacağım. Çünkü Dubai'ye geldiğinizde onların hepsi sizler için rehber olacak. Ben bile hatta buraya ilk gelirken 7 sene sonra sudan çıkmış balığa döndüm. Çünkü çok büyük ve ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. O yüzden bu videolar ve bundan sonraki videolar sizin için aslında bir nevi tur rehberi gibi olacak ve çok da işinize yarayacak. O yüzden açıklamaya da bakın ve geldik mi Kamil abi? Geldik abi. Oğlum çok yüksek ya. Bunlarla ne yapıyorlar şimdi? Dolaşıyorlar mı? Bu fountain dünyanın en büyük çeşme su gösterilerinden bir tanesi. Birazdan başlayacak. Yarım saatte bir oluyor akşamları. Bunun ilk örneğini ben Las Vegas'ta görmüştüm. Bellagio Otel'in önündeydi. Bu da onlardan bir tanesinden esinlenerek yapılıyor. Zaten dediğim gibi bu ülkenin mimarilerini yapan, mimari tasarımlarını yapan adamlar Amerikalılar ve İngilizler. İşte bunu da buraya kurup özellikle dünyanın en büyük su gösterisi olacak şekilde tasarlıyorlar. Biz de onu bekliyoruz. Ya inanılır mı? Ya böyle bir şey olabilir mi? Dubai çikolatası aldık. Daha doğrusu Hilal almıştı. Bunu sıraya girip alıyormuşsun. Tükeniyormuş. İnsanlar, biz burada kamerada çekiyorduk Instagram'da paylaşmak için. Gelip nereden aldınız diye soruyorlar.
bulamıyorlarmış ve paketi 20 dolar falan şunun. Ufacık da bir şey. Tadalım. Dubai'ye geldik. Dubai çikolatası denemeden gitmeyelim. İçi güzel ama. Bence içi daha güzel. Tabii içi bir de bu Dışı dark çikolata. chocolate. Ondan milkini yesek belki daha da güzeldi. Ama çok bayıyor ya. Şu an Dubai'nin en ünlü olduğu yıllardan birini yaşasak da şu an buranın en iyi PR'ını yapan ürün bu. Dubai çikolatası. Gösteri hala başlamadı. Tatlıları yedik. Ellerimiz battı. Ama gerçekten çok ilgi duyuyorlar buna. Şu içerideki soğuk al bahara girdik. Burası birazcık hem serin hem elimizi falan yıkacağız. Bir de size burayı da göstereyim gelmişken. Burada sürekli böyle parfüm denemeniz için size kağıtlar verirler. Yani bayıyor bir süre sonra, çok uzatıyorlar. Oğlum koku çok iyi ama ya. Kokular çok fazla var burada. Yani şu Arap ülkelerine geldiğinde o mistik koku var ya, hissediyorsun değil mi? Aynı anda söyledik bak. Gelmişken hadi deneyimleyelim ne veriyorlarmış. Burada ilginç buraların kokuları var. Hi. Is it like perfume? Yeah. What kind of flavor is that? This one is amber. 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 Ha. Oo, alkolsüzmüş bu. It's cool. Bir gün boyunca da kolunda kalıyormuş. Esans bildiğiniz aslında birazcık da. Şimdi burası arkadaşlar mutlak monarşiyle yönetiliyor ama aynı zamanda şeriatla da yönetiliyor ve şu an duyuyorsunuz alışveriş merkezinin içinde bir ezan sesi. Evet. Burada böyle bir sürü bu Time Out dediği Sezer'in üst katında az önceki yerin restoranlar, kafeler, barlar var. Burada yemeklerinizi alabiliyorsunuz, kokteylinizi içebiliyorsunuz ve çok da güzel bir manzarası var. Şimdi orayı göstereyim size, gelin. Böyle bir yere çıkıyorsunuz. Zaten olayı da bu. Direkt Burj Khalifa ve Downtown'un manzarasını görerek. Bakın şurayı görüyor musunuz? Bütün alkollere bakın. Bar, istediğiniz her şey var. Benim geldiğim yıllarda burada sadece belli başlı otellerde vardı bu. Günümüzde de Dubai'de bırakın barı, restoranı, devasa partiler, ne hafta sonu düzenlenen etkinlikler yapılıyor. Birçok dünyadaki metropolden bile daha canlı, daha yaşayan aktiviteler oluyor. Kankam çok ünlüler geliyor buraya. Baya böyle DJ'lerin en ünlüleri geliyor. Hatta bu Kain mi ne? Kain Müzik var. Çok ünlü DJ. O geliyormuş bu hafta. Ve biletler falan her şey o kadar pahalı ki. Geçen Sezer'i burada iş adamı abiler ağırlamışlar. Aynen. Kankam ne? Abi gece 14.400 dirhem ödedik, yani 140.000 lira. 2 saatte sadece. Ya. Ama neler geldi masaya var ya, yani metzaller falan, böyle inanılmaz içkiler geldi. Ya o yüzden burada para harcamanın, lüksün sonu yok. Paranız yoksa da burada hiçbir şey yapamazsınız. Ve başladı işte. Şuradan. Dubai'de ücretsiz yapılacak en iyi şey. Bir yandan da binaya böyle şey yansıtıyorlar. Harika. Yalnız şey de çok büyük. Havuz da inanılmaz büyük, değil mi? Ve bitti. Böyle bir gösteri yapıyorlar. 5-10 dakika sürüyor. Direkt burada her saat başı akşam 6'dan sonra görebiliyorsunuz. Hadi bakalım başka bir yere doğru gidelim. Şu an ne yapıyoruz? Şu an şöyle Taksi bulamadık. taksi, bak bu konuyu anlatalım. Karim'i indirdiniz, hala taksiyi çağırıyorsunuz ama AVM'nin içinden çağırabilmeniz için Dubai Mall'da otoparklardan çağırmanız lazım. O da çok zor. Ana yola çıkalım, öyle çağıralım, yoksa Gelmiyor. otoparkı bulamıyor. Abi bir de şu var. İğne atsanız yere düşmeyecek şekilde şu anda. Gündüz insanlar burada havuzlarda ya da işte serin yerlerde zaman geçirdikleri için akşam olunca herkes böyle ana turistik yerlere geliyor. O yüzden hınca hınç dolu oluyor. Ulaşımda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Biz de şimdi taksi bulmaya gidiyoruz. Oradan dediğim gibi böyle çok güzel bir bölge var. Global Village diye. Oraya gezeceğiz. Oranın akşamı çok güzel. Böyle ışıl ışıl gökdelenlerin MR şirketlerinin amblemlerinin olduğu, emirliğin markası bu. Yani bütün gökdelenlerin tepesinde görürsünüz. Aslında Emirlik dev bir aynı zamanda şirket. Bütün ülkenin yatırımlarını yapan ülke. Bir şey diyeceğim. Serinliği hissediyor musun? Çok iyi. Klima o kadar güçlü ki Dubai'de. Bak Sokaklara buraya vuruyor değil mi? Evet. Çok sıcak çünkü.
Gerçekten 10 metre mesafedesiniz ama yine de dışarıya klimanın serinliği geliyor. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri aslında 7 emirlikten oluşuyor. Bu emirliklerin içindeki bütün ana yönetimi yapan Abu Dhabi, Dubai değil. Dubai ikincisi ve burası turizmle öne çıkan bir yer. Aslında petrol gelirleri olarak da en iyi yer Abu Dhabi. Dubai'nin bütün gelirleri içerisindeki petrolün oranı %5 bile değil. Evet. Artık finans, emlak ve turizm olmuş şekilde. Çoğu kişi zaten yanlış biliyor. Hep Dubai'yi işte petrolleri var ondan zengin zannediyorlar da böyle değil arkadaşlar. Hatta burada yapılan bir dünya projesi var. Dünya haritasına benzetmeye çalıştıkları yapay adalar kuruyorlar. Evet. Bunun parası bitiyor, Abu Dhabi para veriyor. Ya düşün. Yani o hale geliyorlar. Heart of Europe diye bir proje var. Ben gittim bu projeleri gezdim. Bir ara emlakçılık yapıyordum. Hala satıyoruz bir şeyler de. Şimdi orada şöyle bölge bölge yerler var. Mesela Greek Island var. Adam bunu satıyor 30 milyon dolara. Adan oluyor senin. Sana ait oluyor sadece. Orada mesela Sweden Palace'lar vardı. 33 milyon dolara satıyorlardı. 6 tane falan. En üst katında düğün salonu bile vardı. Yapma ya. Yani tören yeri. Biz düğün salonu dedik de inanılmaz abi. Öyle böyle değil yani. Su var ya. Ben büyük ihtimal şeylerde oradan kum getirip adaya koymuşlar. Burada kadar paranın yapamayacağı şey yok şey. diyoruz ya. Bugatti Island mı vardı? Bugatti'yle gittiğin Bugatti villalar falan var. O da vardır abi. Her şey var. Yani burada imkansız. Bentley markasının malzemeleri var. Mobilyaları Bentley falan. Pagani'nin evleri var. Mesela ben ilk kez burada Pagani'yi duydum. Pagani'nin ne olduğunu bilmiyordum. Meğersem işte bu döşemeler falan araba markası mıymış, neymiş? Tüm böyle evin döşemeleri arabada kullandıkları deri, orijinal deri onu yapmışlar. Daha ne öğreneceğiz kim bilir bu hayat. Ya zaten böyle hani Dubai'yi bir bölümde anlatacak değilim. Ben size 3-4 bölüm yapmayı düşünüyorum. O yüzden bundan sonraki bölümleri de izlemeden Dubai planı yapmayın. 2 tane yer geldik, gösterdik. Daha Dubai ile ilgili hiçbir şey bilmiyorsunuz. İlerleyen günlerde hem öğrenerek hem keşfederek hem plan yapıp bildiklerimizi harmanlayarak size anlatacağım. Dünyanın her yerinde olduğu gibi. Şuradan çıktık şimdi. Dubai Mall'un önündeki havuzun oradan geldik. Sağda Urla var. Hani o Urla'yı görüp buradan çıksınlar ki bak buradan taksiler gelebiliyor. Öbür türlü AVM'nin içinde yok olurlar. Şurada da CZN Burak var. Gel oraya Öyle mi? gidelim. Aynen en iyi yerde tam o. Ya oğlum CZN Buraklar, Nusretler, günaydınlar. Vay be. Helal olsun. Burada yürürken en çok şaşıracağınız şey sanki bir otelin içerisindeymişsiniz de birileri sürekli bahçeyi, yürüyüş alanlarını, kaldırımları, yolları temizliyormuş gibi hissediyorsunuz. Japonya ve Singapur'dan sonra gördüğüm en temiz yer olabilir. Öyle ki çöl içerisindeyiz şu anda. Kum fırtınaları oluyor. Bak. Şairi. Vallahi yalan söylemiyorsun. Tek tek ya. Yerleri falan yıkıyorlarmış. Kum olmasın. Hiçbir şekilde toz olmasın diye. Olabildiğince temiz tutmaya çalışıyorlarmış. Sabah akşam bu caddeler yıkanırmış. Gerçekten bunu yürürken daha iyi anlayacaksınız Dubai'ye geldiğinizde. Global Village'e geldik. Burası dünyanın dört bir yanından, ülkelerden örnekler getirilerek restoranlar, mağazalar, dükkanlar gibi düşünebilirsiniz. Kozmopolit bir yapay bölge. Şimdi tamam biletimizi alacağız. Akşam gelmek güzel oluyormuş. Işıklandırmaları falan görüyorsunuz arkadaşlar. Çok ünlü. Özellikle Instagram'da da paylaştım bir hayalin peşinde hesabımda. Böyle bazen bir yere giderken sizlere danışıyorum. Yani o kadar çok övülmüş ki ben daha önce gelmemiştim. Gelmişken hadi bakalım nasıl bir yermiş görelim. Girişinde sizi böyle renkli bir bina karşılıyor. Bilgiye bak. Salı günleri aile günleriymiş. Bak ücretsizmiş. Giremiyorsun. Girişe 50 dirhem verdik. Yani yaklaşık olarak 12,5-13 dolar falan. Nerede okudun? Aa ücretsiz değil. Hayatını free istedin değil mi? Evet. Ama olmuyor işte. Dubai'de yok. Hadi girişi yapalım. Aa çok güzel. Ben böyle yerleri akşam gezmeyi çok seviyorum. Girişte sizi şöyle İngiltere'de anlatmıştım. Londra'daki London Eye, yanında Roma Kolezyum, hemen içerisinde Pisa Kulesi. Şurada Tori yani kapılar karşılıyor Asya'nın. İlk izlenimim çok güzel. Böyle yerleri gezmeyi seviyorum ben. Dünya turuna çıkamadıysanız Dubai'ye geldiğinizde Global Village'e gelin arkadaşlar. Tüm dünyayı burada isteyin. Gerçekten girer girmez duyduğunuz seslerden, dillerden de bunu anlıyorsunuz. Yani size var ya bence şu an Sezer Türkiye'deki en kapsamlı vloglardan birini yapıyor olabiliriz. Tabii, Ben Dubai'ye hepsini izledim çünkü. Altını üstüne getirmiş oluyoruz çünkü. 4 bölüm daha izleyebilirsiniz. Buraya geldiğinizde en az 4 gün ya da hatta bir haftalık Dubai gezi planı yapabiliyor olacaksınız. Merak etmeyin. Sıralı olarak izleyin, hepsini öneririm. Çünkü Dubai'de bunun gibi daha bir sürü kompleks var. Hepsi sonradan yapılmış yerler. Müzeler var. Kelebek bahçeleri var. Eğlence merkezleri var. Küçük köyler var. Birçok yer var.
O yüzden gündüz ayrı bir şey yapabilirsin. Gece ayrı bir şey. Ve en güzeli de burası uyumuyor abi. Gece gündüz 24 saat para döndüğü için burada insanlar sokaklarda yaşadığı için resmen yaşayan bir kent burası. Hani gece acıktım bir şey bulur muyum Avrupa gibi falan düşünmeyin. Her şeyi bulabilirsin. Yani benim kanka son zamanlarda dünyada gördüğüm en canlı kentlerden birisi. 24 saat Uyumuyor yaşıyor. abi. Değil mi? Tayland gibi aynı. Tayland gibi değil mi? Aa, Türkiye'ninki ne kadar büyükmüş. Bir şey söyleyeceğim. En büyük şu ana kadar o. Daha diğerlerini gör. İran'ı abo diyeceksin Öyle yani. mi? Bir Pers atları falan var. Persian. İnanılmaz güzel. Türkiye'de genelde lokum, dondurma uçuyor. Dondurmacıların çoğu tanıyordu bizi. Bakalım gidelim. Yani burayı çok çok beğendim. Şu andaki ilk izlenimim gerçekten hani bir anda kıta değiştirir gibi bir tasarım yapmışlar. Baktığınız her yerde bir detay görüyorsunuz. Şurası Avustralya, şura Hindistan, burası Türkiye oluyor bir anda. Burada hep böyle dondurma. Ha, gel şurada midye falan da satıyorlar bak. Bizimkiler. Kolay gelsin. Ya bu midye nereden geliyor? Midye Türkiye'den geliyor. Nasıl taze tutuyorsunuz? Buzlarla mı? Soğutmada her zaman köpüklü ve buzlu şekilde bomba geliyor. Öyle mi? Helal olsun ya, dolmalar, simitler. Siz nerelisiniz? Fethiye'den geliyor. Ben Fethiye'liyim abi. Vallahi Muğla Fethiye mi? Fethiye'li bulurmuş. Kolay gelsin. Bak burası mesela Pakistan kısmıymış. Burada da girip Pakistan'a ait neler varmış gelin bakalım. Benim böyle yerlerde en çok sevdiğim şey hızlıca o ülkenin neyi ünlüyse görebiliyorsun. Bizde standart şaşmayan şeyler nedir? Baklava, lokum, midye çok değil, enteresan bir şekilde midyeyi de gördüm. Ama genelde bu ikisini çok iyi biliyorlar. Pakistan demek zaten bildiğiniz üzere kumaş demek demiştim ya. Bakın hemen içeriye girdiğinizde az önceki bizdeki o yemek çılgınlığı yerini tekstile bıraktı. Pakistan'ın özelliği Kaşmir mi? Kaşmir tabii. Kaşmir değil mi? Ve silk yani Pamuk. şey. Ne oluyor? Sorry? You have permit for this? No, we are just taking it together. Ya inanılmaz bak, ben bunu hiçbir yerde yaşamıyorum. Çok özel yerler olması lazım ama Dubai'de daha videonun başında söyledim biliyor musun? Çekemeyeceğiz, göreceksiniz diye. Hep bunu yaşıyoruz. Gün içinde gözlerle de yaşıyoruz. Ve İpek, Mısır, Pakistan, Hindistan, Çin. Hindistan'ın bir de taşları çok meşhur. Dubai'nin de altını. Dünyanın en büyük altın ticareti burada yapılıyor. Şimdi buralara kadar geldiniz. Bir Birleşik Arap Emirlikleri'nin dükkanına girmek isteyebilirsiniz. Alan dükkanlarını görmek isteyebilirsiniz. Çünkü burada diyelim ki çöl safarisi yapacaksın ya da buradaki dükkanları gezeceksin. Yerel kıyafetler almak isteyebilirsin. İnsanları çekmiyorum. Ters ters bakıyorlar. Arkamdaki dükkanlarda bakın şöyle Arapların bu kıyafetlerini giyersiniz. Bunları giydiğinizde şöyle bir bilgi öğrendim. Bunları giydikleri zaman bir tık daha kıyafetleri buranın insanları için saygı göstergesi oluyormuş. Daha saygı duyarlarmış onu giyenlere. Şimdi çaktırmadan Sezer'i çekiyormuş gibi yapıyorum. Neymiş kanka bu? Bu odun, it's a wood. Coco Chanel. Coco Chanel mi? Ya Chanel de işte bu tahtayı büyük ihtimal Koklatmış mı? Bunları satıyorlar. anlamıyordu bizi teyze. Biz de Oğlum koku konusunda çok iyiler çok ya. iyi lan. Saçma. Yani Arapların o esans olayı var ya, esans kokusu olayı. Yani çok güzel şeyler var. Bak mesela böyle yani gelen insanlar da var. Gördünüz mü? Ne? Ver bana. Vallahi elim kameraya değil. Bunu var ya eve böyle bir yere koysam böyle bir parça ev mi öyle güzel kokar. Evet kokar. Esans. After shower. Hocam bu havuzun esansı eksiktir. Bak reçel gibi. Çok ilginç. Oud amber. Lavender. Lavender. He, lavanta. مسك. Misk. لا مسك. فرزاتي معاه. Ha. لور معاه. Bu ülkede hiçbir düşük seviyede işte herhangi bir Dubai'li ya da Birleşik Arap Emirlikli çalışan göremezsiniz. Hiçbir alan. Buradaki bütün restoranlar, kafeler en alt seviyedeki işleri ya Pakistanlılar yapar az önceki çocuklar gibi ya Hintliler ya da Bangladeşliler yapar. Dubai'nin asıl emiratileri para yerler, kiralar, ticaretler ve çok az çalışırlarmış. Gerçekten gezdikçe bunu hissedeceksiniz iliklerinize kadar. Neredeyse ben hiç Dubai'li görmüyorum şu an. Yok kanka. Her yer.
Yani öyle zannettiklerimiz de değil. Evet. Böyle tam değiller yani. Mesela bunlar değil muhtemelen ama bu üstüne giydikleri sarak mı deniyordu bu? Onu giymişler. Bir sonraki gideceğimiz ülkelerden birisi Sri Lanka olacak. Şimdi onun standını gördük, dans ediyorlar bak şurada. Şimdi birazcık da Tayland kısmına geçelim, hadi gelin. Savadikap. Özledin mi? Yok, Tayland abi, günleri. Masaj olsa ne güzel olurdu şimdi değil mi ya? Kopangan'da falan. Vallahi ya. Bak. 300 TL. Biz orada günde 50 dolara imparator gibi yaşıyorduk. Burada şu anda bir taksiye biniyoruz, bir yerlere birkaç yere gidiyoruz. 50 dolar çöp oluyor. Arada bayağı fark varmış. En dolu gördüğüm yerlerden bir tanesi Tayland kısmı oldu ama yani çok da bir şey yok. Ben anlamadım ne için geliyorlar. Birazcık daha egzotik geliyor muhtemelen onlar. O yüzden uğruyorlar diye düşünüyorum. Hatta şurada geride falan hep böyle Kore ürünlerini falan satıyorlar. Tayland ürünleri bile değil. Mesela Kore tırnak sanatçısı var şurada. Kore tırnağı yapıyor. Az önce Kore'ye girmişiz. Tam yazı ortasına geldiği için yanlış gördük. Gelin bir de Tayland'a bakalım. Evet. Evet, eyvallah. Nasılsın? Sağ olun. İyiyiz biz de. Onu ikram ederim. Ver bakalım yiyelim. Ne yersiniz? Sade Sade istiyorum ben. Türkiye'nin de dondurmasını yiyelim. Maraş dondurması. Sen nerelisin? Maraşlıyım. Maraş'tasın. Aa. Maraş mı dondurma? Maraş'tan geliyor. Bir tane beyaz bir tanesi ya. Maraş'tan mı geliyor? Maraş'tan geliyor. Kargoyla. Uçakla. Kargo ile, kargo gemileriyle geçiyor. Tamam yeter yeter. Selam söylüyor Afiyet musun olsun. Neşe dosta? Maraş'a buradan selamlar. Eyvallah. Sağ olasın. Kolay gelsin. Çok güzel. Geçen ben bir standtan aldım buradan. Çok kötüydü yani. Türk dondurmasıydı ama bak bu güzel. İşte YouTuber olunca dondurmayı beleşe yiyorsun. İyi de Allah bereket versin. Allah bereket. Daha niye YouTuber olacağız? İşte şimdi oldu. Burada mango sıktırabileceğiniz, meyvesini yiyebileceğiniz stand var. Bunu Tayland'da biz kulağımızın arkasına sürüyorduk 50 bolluğunda. TL'ydi ya. Karpuz suyu, mango suyu, ananas suyu. Gidince mutlaka iç. Yine 50 liradır biliyor musun? 1,5 dolardı Yani, işte. maksimum. Aynıdır yani. Aynıdır. Ya şöyle bakalım biraz da. Başka ne varmış? Abi bak helal olsun. Görüyor musun? Smoking area. Sigara içilen ayrı bir alan yapmışlar. Bunu gittiğim her ülkede söylerim. Darısı Türkiye'nin başına diye. Çok önemli. Sen kaç tane videonda da hatta yaptın ya. İnsanların elinde ya sigara var ya çocuklar o masada otururken sigara içilen bir ortam Aynen var. öyle ya. Yani dışarıda kahve içerken içemiyoruz artık. Her yerde sigara içiliyor ve Dubai'de sigara içmenin cezası da çok büyük. Dışarılarda içemezsiniz. Öyle kafanıza göre haberiniz olsun. Böyle alanları bulun. Çok iyi. Darısı başımıza. İnşallah. Şurada şimdi çok güzel bir etkinlik yapılıyor. Burada Rusya'sından, Amerika ülkelerinden, Latin ve Orta derken şurada Afrika'ya geldik. Birazcık daha burası eğlenceli ve renkli olur diye. Bir de burayı gezelim ama ben şu ana kadar burayı çok beğendim. Hızlandırılmış bir dünya turu yapıyormuş hissiyatı yaşıyorsunuz ve en azından birçok ülkeye gitmeseniz de kıtaya daha doğrusu o kıtalarda daha çok nelerin satıldığını, nelerin işlendiğini görebiliyorsun. Burada işte Afrika'da satılan hediyelik eşyalar var, ahşap işlemeleri. Kanka sen gece kulübüne girerken bunu kullansana. Gelmişken Afrika saçı yaptıralım bak sana şöyle örüyorlar. Bunda saçınızı yaptırıyorsunuz, yıkaması falan, kirliliği falan sıkıntı. Böyle tecrübeler de edinebiliyor musunuz? Güzel. Burayı çok beğendim gerçekten de. O kadar çok gezerken Türk restoranı gördük. Biz de tanıdılar sağ olsun. İsmi şu Taksim Palace Turkish Restoran diye bir restorana geldik. Bakın neler var. Vallahi Türkiye'de yiyemeyeceğimiz Aleykümselam. güzellikler. Merhabalar. Bunların hepsi Türkiye'den geliyormuş. Akşamüstü yediğimiz hamburger YouTube'dan. İyi tatiller. Dünyanın her yerindeyiz. İnanamıyorum, her masadayız ya. Yani o kadar çok tanınıyoruz ki gerçekten teşekkür ederim herkese. Böyle Türkiye'den getiriyorlarmış. Çok güzel bir baklava geldi. Bakalım tadı nasılmış. Akşamüstü 1 kilo hamburger yedik ya. Ben hiç acıkmadım ya. Sağ olasın abi. Teşekkür ederim. Çok iyi. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar çok Türk restoranını görmedim. O kadar güzel ki burası. Yani saatlerdir geziyor. Aa, İran falan da var bak şuradaki binalar. Sen burayı mı diyordun? Burada bak Hindistan'la India ile İran
olan yerler çok güzel diyor Sezer. Kanka ben buraya gelirim saatlerce gezerim hiç de sıkılmam. Abi renkli renkli, cıvıl cıvıl. İnsanlar da böyle heyecanlı. O heyecanı da görüyorsun. Güzel ya. Yok yok burası gerçekten güzeldi. Hani ben hiç daha önce gelmemiştim bilmeyerek geldim. Burayı gözüm kapalı öneriyorum. Ya bak bir çeksene abi. Bu çok önemli. Bak şimdi geldik, girdik buraya. Ulan hiçbir şey satmaya çalışan yok zorla. Hiçbir sıkıntı veren yok. O kadar güvenli ki en sevdiğim olay bu gezerken. Bir de buradaki güvenliğe hadi bakalım sıkıyorsa buradaki bir Birleşik Arap Emirlikli biriyle kavga et. İçeridesin. Hırsızlık yap. İçeridesin. 3 defa kırmızı ışıkta geç. İçeridesin. Yasak. Yine para cezaları yiyorsun biliyor musun? Çok büyük, çok. Ben zaten bu konuda çok birazcık eğitimin olmadığı yerlerde özellikle böyle göçmen karmaşasıyla olan yerlerde cezaların gelmesi gerektiğini Ben de düşünüyorum. sıkı tutulması gerekiyor. Bizde yazın her yeri çöp götürüyordu. Bak Bolu'da bir ceza vermeye başladılar. Nasıl durdun? Tertemiz hemen? oldu değil mi? Baksana şuraya çime. Bak Burada çiğdem pırıl olurdu. pırıl. Pırıl pırıl gerçekten. Ülke ev gibi düşünün abi. Çölün ortasında olmamıza rağmen her yerden toz gelmesine rağmen bir şekilde temiz tutmayı başarıyorlar. Burada Hindistan var. Çok güzel böyle girişteki o kapılarını görebiliyorsunuz. Vitreye benzetmeye çalıştıkları alanlar var. Hemen yanında da İran var. Birazcık buraları gezeceğiz şimdi. Şimdilik bizden bu kadar dostlar. Antalya'dan başlayan bütün yolculuğumda size Dubai'ye giderken bilmeniz gereken her şeyi, vize süreçlerini başından sonuna yaşayabileceğiniz bütün tahmini süreçleri aktardım. Açıklamada da hem bu gezimin detayını hem konaklamalı önerilerini görebilirsiniz. Bir sonraki bölümde Dubai'de yapacağımız çok güzel aktiviteler olacak. Onları göstermeyi planlıyorum. Dubai'ye gelip Dubai'de hiçbir şey yok. 2 gün 3 gün kaldık. Bunların hepsi hikayedir. Çok iyi. Yani çok aktivite var zaten. Onların da hepsini göreceksiniz. Sıralı bir Dubai listesi yapıp onu da açıklamaya bırakırım. Oradan bakarsınız. Bu videoları izledikten sonra Dubai'yi çok rahat bir şekilde gezersiniz. Şimdilik benden bu kadar. Sezer'le beraber sonraki bölümde Dubai'den devam ederiz. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.